Merhaba, bugün sizlerle beraber SolidWorks dünyasına ilk adımımızı atıyoruz. Bu videomuzun ana konusu arayüz, düzlem ve temel çizim komutları. Hadi beraber arayüzümüzü incelemeye başlayalım. Programı açtığınızda sizi karşılayan ilk ekran hoş geldin ekranı. En son çalıştığınız projelere ve yeni bir projeye hızlıca ulaşmanız için tasarlanmış kolay bir arayüze sahip. Burada en son çalıştığınız projeleri görebilir ve burada en son çalıştığınız projelerin ilgili kaynak dosya konumlarını görebilirsiniz. Ayrıca burada kaynaklar dediğimiz yenilikler ve forumlara yönlendiren arayüzler de mevcut. Tabii biz burada şu bölümleri kullanıyoruz. Bunlar bizim proje oluşturmamızı yarayan araçlar. Parçaya basarsak parça projesi oluştururuz. Peki hoş geldiniz ekranı gelmedi veya geldi ben boşluğa bastım. Geri nasıl getirebilirim? Buradaki durum çok basit. Sol yukarıdan ev ikonuna tıkladığımız zaman karşımıza hoş geldiniz ekranı gelecektir. Ama ileri seviye kullanıcılar ve genelde kullananlar pratik olsun diye Ctrl+N tuşuna basar. Bu Ctrl+N tuşu da aslında hoş geldinizden biraz farklı çalışır. Burada yeni belge oluşturmamıza yarayan bir arayüz açılır. Bu yeni belge arayüzünün içerisinde parça, montaj ve teknik resim. Aslında bu üç temel belge oluşturma tipinden yola çıkarak ilerliyor SolidWorks. Bazı CAD programlarında bu sistemler çok karmaşık olabiliyor. Örnek veriyorum her bir tool için farklı bir şekilde oluşturuluyor. Burada SolidWorks'un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde biz 3 aşamada bütün işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Peki burası ne için kullanılır? Gelişmiş diyelim. Bakın burada dosya formatında belli başlı montaj, parça ve teknik resim belgeleri var. Peki siz bir öğrencisiniz. Okulunuzun bir logosu var ve o logoyla antet oluşturmanızı istedi. Mesela siz her seferinizde her yaptığınız projeye tekrar antet oluşturmanıza gerek yok. Bir kere oluşturup kaydettiğinizde buradan her zaman o antete erişirsiniz. Veya firmanız var. Firmanız A3 formatında BOM listeleri olan bir doküman oluşturmak istiyor. Siz o firmanızın dokümanını ilk önce kendiniz oluşturup buraya şablon olarak kaydedebilirsiniz ve kolaylıkla erişirsiniz. Hadi beraber parça ortamından devam edelim. Burada açtığımız zaman boş bir ekran karşılıyor bizi. Bizim ilk dikkat çekmek istediğimiz konu arayüzdeki sekmeler. Bu sekmeler ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. SolidWorks her bir sekme içerisinde farklı araçları düzenli bir şekilde sizlere sunar. Kendi çalışma alanlarınıza uygun sekmeleri ekleyip çıkararak iş akışınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Bu sadece ihtiyaç duyduğunuz komutları görüntüleyerek daha hızlı çalışmanızı sağlar. Mesela bakın profiller. Profiller ile ilgili bizim burada birçok uygulamamız, komutumuz mevcut. Biz bu komutları kullanarak kaynaklı profiller üretebiliyoruz. Ama bakın aynısını unsur komutlarının içerisinde yapamıyoruz. Fakat çizim içerisinden yapıp profiller sayesinde kaynaklı profiller oluşturabiliriz. Veya kalıp araçları. Kalıp araçlarında da aynı. Aslında özelleştirilmiş sekmeler oluşturuyoruz biz burada. Peki biz buraya sekmeleri nasıl ekleyebiliriz? Nasıl çıkartabiliriz? Mesela ben saç levha sekmesini çıkartmak istiyorum. Burada herhangi bir yere sağ tıklıyorum. Sekmelerin üzerinde. Sekmelere geliyorum. Saç levhayı çıkart diyorum. Bakın saç levha gitti. Aynı şekilde bir şeyi eklerken de mesela saç levhayı tekrar ekleyelim. Tıkladım, tekrar geldi. Bu şekilde işlemleri yapabiliyoruz. Peki biz komutlarla nasıl çalışacağız? Her bir komut SolidWorks'te gerçekleştireceğiniz işlemlerin temel yapı taşlarını oluşturuyor diyebiliriz. Sık kullanılan komutları araç çubuklarına eklemek projelerde zaman kazandırır ve gereksiz aramalardan kurtarır. Örnek veriyorum. Ben unsur bölümüne 3 boyutlu çizimi ekledim. Çünkü bu benim için kolaylık sağlıyor. Tabii bu alışkanlıklara göre de değişebilir. Peki ben bunu nasıl ekledim? Dilerseniz sağ tık yapıp boşluk bir bölüme kişiselleştir deyip buradaki komutlar menüsüne girdiğinizde bakın şurada bulunan buradaki istediğiniz her bir komutu ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum ben saç levhanın içerisinde bir tane kenar flanşını mesela ekleyebilirim. Ben bunu sürükleyip bıraktığımda kenar flanşı artık unsurlarımın içerisine eklenmiş olacaktır. Bu şekilde de komutlarımızı ekleyebiliyoruz. Geri de bu şekilde çıkartabiliyoruz.
Bir diğer konumuz ise sol tarafta yer alan unsur ağacımız. Projeye eklediğiniz her unsuru ve her işlemi gösterir bu ağaç. Tasarım süreçleriniz boyunca yaptığınız tüm değişiklikleri göz önünde tutarak model üzerinde tam hakimiyet sağlar. Unsur ağacını kullanarak modellerdeki parçaları düzenleyebilir, güncelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu sayede projenizin her aşamasına kolayca hakim olabilirsiniz. Mesela ben burayı daha çok bir paragrafa benzetiyorum. Daha doğrusu bir metine benzetiyorum. Örnek veriyorum, siz bir metin yazıyorsunuz. Metin nasıl oluşur? Bir başlık, bir giriş paragrafı, orta bir özet paragraf, bir de son paragraf. Son paragrafta kapanış gibi düşünün. 4 aşamadan oluşuyor. Mesela siz bir modeli, 3 boyutlu bir modeli yaptığınız zaman ne yaparsınız? İlk önce bir eskizini oluşturursunuz. Eskizinden sonra katı oluşturursunuz. Katı gövdeyi oluşturduktan sonra 3 boyutlu olur. Sonra o katı bölgeyi şekillendirecek diğer işlemleri yaparsınız ve işin sonunda 15, 20, 35, 40 temel parçanın komplike olmasına bağlı olarak bu süreçler uzar. İşte bu uzayan süreçleri hakimiyet altına almamızı sağlayan tek yer unsur ağacı bölümü. Biz de buraya hakim olmamız gerekiyor. Şimdi diğer tarafa, karşı komşusuna gidiyoruz. Arayüzde sağ tarafta göreceğiniz bölüm, burada gösterdiğim bölüm, Design Table ve Toolbox gibi sekmeler daha geniş modelleme araçlarını içerir. Bu araçlar tasarımlarınıza çeşitli standart elemanlar eklemenizi ve parametrik modeller oluşturmanızı sağlar. Bu aşamada detaylara girmeyeceğim. Ancak gelecekteki videolarda herhangi bir aracın nasıl kullandığını derinlemesine kadar inceleyeceğiz. Peki, artık temel çizim komutuna gelelim ve bir çizim oluşturalım. Bunun için yapmanızı istediğim en temel bir şey var. Bakın, ana sekmede şurada bulunan belli komutlarımız var. Bizim burada göz logosunun yanına tıklayıp şuradaki komutu açmanızı isteyeceğim. İlk etaplarda bunu bu şekilde yapmanızı istiyorum ki en azından gözünüzde düzlem mantığı otursun. Bizim burada doğru düzlemi seçmemiz biraz zor olabilir. Ama doğru düzlemi seçmek bizim modelimizin temelini oluşturur. O yüzden uygun düzlemi seçmemiz gerekiyor. Ben üst düzlemi seçeceğim. Üst düzlemi seçmek için mouse'umun orta tuşuna basılı tutarak mouse'umu aşağı doğru hareket ettirdiğimde bakın yukarıdan bakmaya başlıyorum artık. Aslında burada 3 boyutlu şekilmiş gibi görüyoruz biz bunları. Evet, buradaki düzlemlerin içerisindeki kesişimleri katı oluşturduğumuz zaman zaten 3 boyutlu geometri oluşuyor. Hadi biz bir çizim oluşturalım. Çizim oluşturmak için dilerseniz üst düzlem, ben üst düzlemi oluşturacağım için seçtim. Tıkladığınız zaman bakın burada çizim komutu çıkar. Bu komuta basarak çizim oluşturabilirsiniz. Veya buradaki çizime tıklayıp tekrardan üst düzlemi seçerseniz çizim komutunu buradan da oluşturabilirsiniz. Bakın merkezde kırmızı bir nokta çıkıyor. Bu nokta bizim orijinimiz. Bizim skecimizin, çizimimizin buraya merkezli olması lazım. Çünkü merkezden uzak olursa problemler yaşayabiliriz. Bunu istemeyiz. Biz temelde bir daire komutu oluşturalım mesela. Bakın merkeze geldim. Tıkladım. Daire komutumu oluşturdum. Dilersem buradan yarıçap ölçüsünü girebilirim ben daire komutumu. Ama bunları girmiyorum. Bunlar diğer videonun konusu olacak. Tıklıyorum. Temel bir daire oluşturdum. Peki altıgen oluşturayım. Tıkladım. Buraya geldim. Bakın şu an üçgende. Hatta üçgen oluşturalım. Bakıyoruz beraber. Bakın çok basit bir şekilde üçgenimi oluşturdum. Ben bunu 12 gen yapacağım mesela. 12 tane köşesi olsun. Bakın 12 köşesi oldu. Ben bunu altıgen yapacağım. 6 oldu. Sekizgen yapacağım. Pardon. Sekizgen yapacağım. Sekizgen oldu. Gibi düşünebilirsiniz. Bunları bu şekilde oluşturabilirsiniz. Evet. Bugün SolidWorks'ün temel yapılarını, arayüz düzenlemelerini ve ilk çizimlerin nasıl yapılabileceğini gördük. Bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.